Selam gençler. Hayatınızda hiç her şeyi geride bırakıp sıfırdan başlama cesaretini gösterdiniz mi? İşiniz, çevreniz, aileniz, kısacası size ait olan her şeyden kopup hiç bilmediğiniz bir ülkeye gitmekten bahsediyorum. İşte tam bu noktada geçenlerde bir yerde gördüğüm bir yazıdan bahsetmek istiyorum. Aklıma geldikçe bana güç veriyor çünkü. Bazı insanlar gurbetçi veya göçmen olarak görüyor. Benim gördüğüm ise tanıdığı herkesi ve her şeyi geride bırakacak kadar, hayatını bir avuç valize sığdıracak kadar, tek yön biletle uçağa binecek kadar, dünyanın öbür ucuna seyahat ederek ve daha önce hiç görmediği bir yere gidecek kadar ve hayatında yeni bir sayfa açacak kadar cesaretli birisi. Siz buna ister göçmen deyin, isterseniz de gurbetçi ama bu gerçekten cesur birisi. Bu sözleri duyduğumda yaklaşık 2 yılımı özetleyen sözler olduğunu düşündüm. Ve bu konudan da yola çıkarak bugün size yurt dışına taşınanların kendi hayatlarına kattığı en değerli 5 şeyi kendi deneyimlerimi de ekleyerek anlatmak istiyorum. Hava bugün çok güzel, tamamen açık, güneşli, 15 derece ve size şu an bulunduğum yeri göstermek istiyorum. İnsanlar çimlere yayılmış, çok güzel bir şekilde eğleniyorlar, güneşleniyorlar. Aileleriyle, arkadaşlarıyla vakit geçiriyorlar. Ben de size video çekmek istedim bu ortamda. Eğer kahveleriniz hazırsa ya da oruçluysanız iftardan sonra kahvelerinize eşlik etsin bu video. Hadi başlayalım. Kendi alışkanlıklarınızı, büyüdüğünüz ortamı, her şeyi geride bırakıp yurt dışına taşındığınızda hissedeceğiniz ilk şey tamamen %100 bir bağımsızlık oluyor. Ben Türkiye'deyken ailem, arkadaşlarım her zaman yanı başımdaydı. Mesela yeni bir eve taşındığımda İbrahim her zaman gelip benim eşyalarımı taşımama yardım ederdi. Bir telefonla ben arayacağım bir kişinin olduğunu bilirdim. Son zamanlarda mesela Serkan vardı. İkisi de canım dostum, ikisini de çok seviyorum. Bunun dışında yeni bir eve taşındığında mesela evin ilk temizliğini ya annem gelir yapardı ya teyzem gelirdi. Mutlaka birileri olurdu. Hiçbir zaman da tek başıma kalmadım. Tek başıma yapmadım. Hep bir destek vardı. Telefonun bir diğer ucunda. Bunu tek başına yapmama gerek kalmayacak bir desteğim vardı. Ama Almanya'ya ilk taşındığımda, yani Anna ile birlikte taşındığımızda, ilk defa ev kiraladığımda, eşyaları taşımam gerektiğinde, yerleştirmem gerektiğinde, evin temizliğini yapmamız gerektiğinde yaşadığımız bu tecrübeler açıkçası bizi büyüttü. O özgürlük hissiyatını daha fazla hissettirdi. Çünkü zorluklarla başa çıkmamız gerekiyordu. Yani yaşadığımız bu olaylar aslında zorluk olarak nitelendirilmez. Sonuçta büyük bir problemden bahsetmiyoruz burada. Ama o evin kontratını imzalarken mesela şunu fark ettim. Yarın öbür gün bir problem olduğunda veya yardıma ihtiyacım olduğunda kimse olmayacaktı yanımda. Tek başıma bununla başa çıkmam gerekecekti. Türkiye'deyken bunu ne kadar yapmış olsanız da kendi bildiğiniz dil, kendi büyüdüğünüz ortam, başınıza bir problem geldiğinde nereye başvuracağınızı biliyorsunuz veya kimlerin size destek olacağını biliyorsunuz. Ama burada öyle değil. Buraya geldiğimde o daha öncesinde bir telefonla yardıma koşacak kişilerin olmadığını fark ettim. Anna'yla tek başımıza kalmıştık. Artık ev sahibim Türkçe konuşmuyordu. Kırık bir İngilizceyle, çoğunlukla da Almancayla konuşuyordu ki benim Almancam sıfırdı. Ama bir yandan da şanslıydım çünkü Anna vardı yanımda. Yani bunları tek başıma aşmam gerekmiyordu. Tabii bir diğer yandan başka bir şansım da benim şirketim buradaki ev tutma olaylarına, taşınma olaylarına bir nebze de olsa yardımcı oldu. Ama bu her zaman herkesin başına gelen bir şey değil. Yani ben burada gerçekten şanslıydım. Yine de çaresizliği, mücadeleyi ve sonunda başarmanın verdiği o derin mutluluğu, tatmin duygusunu ilk kez bu kadar içten hissettim. Verdiğiniz her kararın sonuçlarını tamamen kendi başınıza üstleniyorsunuz. Bu durum ilk başlarda zor olsa da zamanla sizi gerçekten bağımsız, yetişkin bir birey haline getiriyor. Ve orada gerçekten %100 özgürlüğü, bağımsızlığı hissediyorsunuz. Başka bir ülkede yaşadığınızda fark ettiğiniz ikinci şey de dünyaya olan bakış açınızın ne kadar genişlediği oluyor. Almanya'ya taşındıktan sonra fark ettim ki daha önceden alışık olmadığım, hiç duymadığım, bilmediğim farklı kültür ve kültürlerle ve yaşam biçimleriyle iç içeydim. Mesela bir gün iş yerinde iş arkadaşlarımla öğle yemeğine gittiğimizde anlık bir
farkındalık geldi ve masada oturan insanlara baktığımda 7 farklı milletten insan olduğunu fark ettim. Herkes kendi ülkesinin yemeklerinden bahsediyordu, kendi kültüründen bahsediyordu, kendi özünden bir şeyler anlatıyordu. Aslında o an biraz daha anladım ki yaşadığımız dünya düşündüğümüzden çok daha büyük, çok daha farklı ve çok daha renkli bir yer. Bunları görmek için seyahat etmekten fazlasına aslında o ülkede yaşamaya ihtiyacınız var. Mesela başka bir zamanda fark ettiğim başka bir şey, bir gün markette sıra bekliyorum ve daha öncesinde Türkiye'deyken o sırada beklerken mutlaka araya birileri girerdi, bir şey olurdu. Birileri bir şekilde sizin hakkınızı yiyebilirdi. Ama burada o market sırası ne kadar uzun olsa da kimse araya girmeye çalışmadı. Herkes sessiz ve sakince kendi sırasını bekledi. O an fark ettim ki ya aslında doğrusu buymuş. Yani senden önceki ve sonrakilere saygı duymak gerekiyor. Onların haklarına gösterdiğin saygıyı böyle ufak tefek şeylerle belli etmen gerekiyor. Yine iş yerinde arkadaşlarımdan birisi mesela Güney Amerika'dan kendi ülkesine ziyarete gittiğinde, tatile gittiğinde geri dönerken büyük dev karıncalardan getirmiş. Ve yaşadığı ülkede bu dev karıncaları atıştırmalık, çerez gibi yiyorlarmış. Bunu denememiz için bize getirdi. Tabii ki ben cesaret edemedim denemeye. Ama dünyanın farklı köşelerinde farklı kültürler olduğunu görmek, bunu yaşamak, hissetmek gerçekten dünya vatandaşı olduğumu hissettirdi. Bu gerçekten güzel bir duygu arkadaşlar. Dünya vatandaşı olmak sanıldığı kadar korkulan bir şey değil. Yeni şeyler öğrenmeye açık olmak lazım. Üçüncü bir konu kaliteli bir yaşam. Şimdi kaliteli bir yaşam herkes için farklı olabilir. Mesela kimisi için lüks bir ev, lüks bir araba, daha yüksek bir maaşken kaliteli yaşamın tanımı. Bir başkası için stressiz yaşam, huzurlu bir yaşam, değer görmek gibi daha soyut şeyler olabilir. Açıkçası ben Türkiye'de yaşarken kaliteli bir yaşamın ne olduğunu bilmiyordum. Yani bunun üzerine hiç düşünmedim. Bilmiyorum siz düşündünüz mü ama eğer düşündüyseniz sizin için kaliteli yaşam nedir bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben kaliteli yaşamanın ne demek olduğunu ve bu kavramı aslında buraya geldikten sonra fark ettim. Bu belki de yaşın getirdiği bir şey olabilir. 30'lu yaşların getirdiği o olgunluktan dolayı da olabilir bilmiyorum. Ama mesela kaliteli yaşam artık kendine vakit ayırmak, sevdiklerine vakit ayırmak, ay sonunu nasıl getireceğim diye düşünmemek, stressiz yaşamak, maddi konulardan dolayı huzursuzluk hissetmemek. Mesela Türkiye'de kazandığım maaşla yine az uz bir şey değildi aslında. Türkiye ortalamasının üstünde bir maaştı ama yaşamak istediğim hayatı düşündüğümde orada kazandığım para yetmiyordu. Çünkü fiyatlar her gün artıyordu ama buraya geldiğimde ilk maaşımı elime aldığımda dedim ki ya ben bu kadar parayı ne yapacağım? Nereye harcayacağım? Çünkü Türkiye'de kazandığım maaşın 3 katından fazlası elime geçmişti bir anda. İlk başta zaten kaliteli yaşam adına kendimde kazandığım olumlu şey buraya taşındıktan sonra ekonomik konuları düşünmemek oldu. Yani artık ekonomik konular hakkında bir stresim kalmamıştı. Ay sonu nasıl getireceğim, şu ödemeyi nasıl yapacağım, işte şunun doğum günü geliyor veya şuraya gitmek istiyorum, bunlara nasıl bütçe ayıracağım. Bunları düşünmüyordum. Bu gerçekten büyük bir rahatlık. Onun dışında zaten buradaki iş yaşam dengesinden az çok haberdarsınızdır. Eğer yurt dışına taşınmayı düşünüyorsanız birçok videoyu izlemişsinizdir. İş yaşam dengesi sayesinde saat 5'te bilgisayarımı kapatıp iş yerimden çıktığımda yatana kadarki bütün vakit benim. Ve bu gerçekten çok uzun bir süre. Yani trafikte harcayacağım bir zaman yok. İşten çıktıktan sonra en fazla 20-25 dakika içerisinde evdeyim. Gün hala bitmemiş. Kendime ayıracağım çok fazla vaktim oldu. Bu gerçekten kaliteli yaşamın temellerinden biriymiş. Çünkü mental olarak kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Buraya taşındıktan sonra ilk kez kendime zaman ayırabildiğimi, rahatça seyahat planları yapabildiğimi, evde dinlenebilecek bir vaktim olduğunu hissettim. Ki kendime bu kadar çok vakit ayırabildiğim için şimdi bu YouTube videolarını çekmeye başladım. Sizlerle birlikteyiz. Kanalımız yaklaşık 2600 kişiyi geçti ve her gün daha da artıyor. Bu destekleriniz için teşekkür ederim. Hemen bu arada bir reklam girelim. Abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yurt dışına taşındıktan sonra kazanabileceğiniz dördüncü konuda gittiğiniz yerde sizi tanıyan hiç kimse yok. Tek başınızasınız ve bilmediğiniz yepyeni bir yer. Hem kendinizi keşfe çıkıyorsunuz hem de bulunduğunuz çevreyi keşfetmeye çıkıyorsunuz. Bu gerçekten muazzam bir zevk. Mutlaka hissedilmesi gerekiyor. Yani insanın hayatı boyunca hissetmesi gereken en güzel hislerden biri olabilir. Kendini keşfe çıkmak, yaşadığın dünyayı keşfe çıkmak. Buraya taşındığımda, işe ilk başladığımda iş yerindeki insanların benim hakkımda hiçbir fikri yoktu. Nasıl bir iş ortamından geldiğim hakkında hiçbir fikri yoktu. Benim kim olduğum hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Bunun yanında herhangi bir ön yargıları veya benim hakkımda bir fikirleri de yoktu. Bu yüzden sıfırdan insanlara kendimi tanıtmak için çaba sarf etmem gerekti. Arkadaşlar edinmem gerekti. Yani
kısacası Türkiye'de yaklaşık 30 yıl boyunca yaptığım bir şeyi, kurduğum bir hayatı burada sıfırdan kurmam gerekti. Ve bu süreçte aslında nelerden keyif aldığımı, ne tür insanları hayatımda istediğimi, ne tür insanları hayatıma almak istemediğimi düşündüğüm bir içe dönüş, bir içsel keşif sürecim oldu. Artık mesela iş yerinde insanlarla arama mesafe koyabiliyorum ki bu burada normal karşılanıyor. Yani Türkiye'de iş arkadaşlarınızı sadece iş arkadaşı gibi davrandığınızda insanlar sizi burnu havada kibirli olarak değerlendirip sizin zıttınızda bir gruplaşma yapıyorlar. Ama burada öyle bir şey değil. Herkes bireysel ve sizin alanınıza saygı duyuyor. Bir insanla sadece iş yapmak için o ortamda bulunduğunuzu biliyor ve ötesini sizden beklemiyor. Sadece işinizi yapıp gitmeniz gereken bir yer ve onlar için de aynısı. Kimse sizinle bir yakınlık kurma derdinde değil. Siz işinizi doğru yaptığınız sürece, onlar da işini doğru yaptığı sürece herhangi bir sıkıntı yok. Ve bu süreçte kendi iyi yanlarımı, kötü yanlarımı, insanlarla ilişkilerimde düzeltmem gereken veya üzerine düşüp daha da geliştirmem gereken yanlarımı keşfettim. Bu kendime olan saygımı ve özgüvenimi gerçekten yeniden inşa etmemi sağladı. Bu büyük bir kazanım arkadaşlar. Şimdi anlattığım şeyler biraz soyut kalıyor olabilir ama gerçekten bu bahsettiğim şeyler hissettiğinizde, başınıza geldiğinde kendinizi çok iyi hissettiren şeyler. Bir insanın kendini keşfetmesi, kendi varlığının farkına varması ve isteklerini net olarak belirlemesi çok özel ve güzel bir şey. Son olarak da yurt dışına taşınmanın bana kattığı belki de en büyük şey cesaret ve adaptasyon yeteneği oldu. Aslında biz Türkler olarak göçebe bir toplum olduğumuz için bu göçebe hissiyatı hala bizim damarlarımızda, hala bizim benliğimizde var olan bir şey. Gittiğimiz ortama uyum sağlamakta çok da fazla zorlanmıyoruz. Ya da en azından ben çok zorlanmıyorum. Ama bazen dil bariyeri nedeniyle, kültürel farklar nedeniyle ve günlük yaşamın küçük detayları bile bazen büyük sorunlara neden olabiliyor. Fakat zamanla bu hataların, bu dönüşümlerin, bu yaşanılan tecrübelerin beni nasıl güçlendirdiğini fark ettim. Hem karakter olarak hem fiziksel olarak gerçekten mental olarak güçlü bir insana dönüştüğümü fark ettim. Ya mesela geçenlerde bir olaydan bahsedeyim. Bir gün yine öğle yemeğinde yemek yemeye çıktık ve gittiğimiz yerde çalışanlar sadece Almandı. Almanca konuşuyorlar, İngilizce bilmiyorlardı. Kadın yemeğin yanında garnitür verecekti ve dedi ki onu mu istersin bunu mu? Şimdi ne onu dediğini biliyorum, ne anlama geldiğini biliyorum, ne de bunu dediğinin ne anlama geldiğini biliyorum. Bahsettiği şeyler hakkında hiçbir fikrim yoktu. Rastgele bir tanesi dedim. Bu aslında adaptasyon, yani ne olursa olsun sonucunda kötü bir şey olmayacağını düşünerekten o ortama adapte olmak istedim ve herhangi bir şey seçtim. Seçtiğim şey haşlanmış, sossuz, tatsız, tutsuz bir fasulye, yeşil fasulye. Normalde Türkiye'de olsa yemeyeceğimiz bir şey. Yemeğin yanında en azından garnitür olarak. Ama o an dedim ki ya ne olabilir deneyeyim. Ve denediğimde gerçekten lezzetli olduğunu fark ettim. Güzel yapılmıştı. Zaten garnitür, yani ana yemek de olmadığı için benim açımdan bir sorun olmadı. Hayatımda yeni şeylere açık olduğumu ve adapte olabildiğimi kendime bir kez daha kanıtlamış oldum. Bu aslında dil probleminden kaynaklı çok basit bir konu. Başınıza gelebilecek belki de en basit olaylardan birisi. Ama burada bile bu kişisel farkındalığınız arttığı için burada bile kendinize bir ders çıkarabiliyorsunuz. Mesela işe ilk başladığım zamanlarda daha öncesinde hiç sürekli İngilizce konuşulan bir ortamda çalışmadığım için farklı insanların farklı aksanlarını anlamakta zorlandığımı hiç düşünmemiştim. Ama buraya geldiğimde zamanla insanların aksanlarına alışmaya başladım ve bu da aslında bir tür adaptasyon örneği. Çok komik bir olay anlatacağım. İlk başladığım zamanlarda öğle yemeğinde insanlar burada Mahlzeit diye bir şey diyor. Yazarım zaten alta. Ben ilk başta ne dediklerini anlamıyordum. Kendi kafamda saçma sapan azıcık Almancamla anlam çıkarmaya çalışıyorum. Söyledikleri şeyi ikiye böldüm. Dedim ki Mahl herhalde meal, yani İngilizceden gelen yemek anlamında. Zeit da zaman, time yani. Dedim ki herhalde yemek zamanı, meal time falan diyorlar. Salak salak yes deyip böyle hani bana Mahlzeit dediklerinde salak salak gülüp yes yapıyordum. Halbuki böyle bir cevap vermek saçmalıkmış yani. Birisi size Mahlzeit dediğinde sizin de ona Mahlzeit diyerek cevap vermeniz gerekiyormuş. Yani bu aslında biraz daha afiyet olsun, bizdeki karşılığı afiyet olsun gibi. Öğle yemeğine giderken insanlar birbirine ne diyebilir? Afiyet olsun der yani. Hani öyle bir şeymiş. Bunu zamanla öğreniyorsunuz. Yani bu adaptasyon, bu ortama uyum sağlamak bu şekilde. Yani böyle aptallıklar da yaptım. Ya bunlar hep dil bariyeri nedeniyle yaşanılan olaylar. Ama ben kendiyle barışık bir insan olduğum için, kendiyle dalga geçebilen bir insan olduğum için bu tarz şeylere her zaman yenilik gözüyle bakıp
açık olduğum için bunlarda hiç zorlanmadım. Aksine bunlar bana daha fazla olumlu bir katkı sağladı. Yani bir kere bütün her şeyi geride bırakıp taşınmış bir insan olarak, bu cesareti göstermiş bir insan olarak aynı şeyi bir daha yapsam büyük ihtimalle daha az zorlanırım. Çünkü artık bu adaptasyon süreçlerine bir alışkanlık kazandım ve bir sonraki adaptasyonum daha kolay, daha hızlı olacak. Yeniliklere öncesinden daha açık olacağım. Bu gerçekten kendi açımdan kendime kattığım güzel bir şey. Son olarak kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar, bugün 5 şeyden bahsettik. Bu 5 şey yurt dışına taşınanların en çok edindikleri kazanımlar. Bunların sadece 5'inden bahsettik. Ne dedik? Bağımsız, özgür ve gerçek bir birey olmaktan bahsettik. Dünya vatandaşı olmaktan ve genişleyen bir bakış açısından bahsettik. Yeni kültürler öğrenmekten bahsettik. Daha kaliteli bir yaşamın nasıl olabileceğini keşfetmekten bahsettik. Kendini, sınırlarını ve değerini yeniden keşfetmekten bahsettik. Son olarak da adaptasyon yeteneği ve cesaretten bahsettik. Şimdi size soruyorum. Peki siz yurt dışına taşınmayı düşünenler veya taşınmış olanlar, bu bahsettiğim kazanımlardan en çok hangisi sizi heyecanlandırırdı? Veya sizin hedeflediğiniz herhangi başka bir kazanım var mı? Yaşadığınız başka bir kazanım var mı? Lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü sizin fikirlerinizi merak ediyorum bu konuda. Bence güzel bir sohbet oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Son olarak her videoda yaptığımız gibi kanala desteklerini esirgemeyen arkadaşlarımızdan da bahsedip videoyu kapatacağız. Kanala katıl aracılığıyla üye olup videoları destekleyen arkadaşlarımız Rıdvan Kınay, Podcast, Dilan Dinçer, Ferhat Kol, Özlem D.A., Yetiş, Süreyya Yeter. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Ve siz izleyen arkadaşlarımız, gençler, sizin de destekleriniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.